İşte yine bir aynasız. Bildiğin yine sığır gibi hissediyorum kendimi. Nerede? O ne bir şey diyor. Broşürleri dağıttık. Ezgi kapatır mısın kamerayı? Santiago'da kaldığımız ilk evimiz burası. Birazdan çıkış yapacağız. Başka bir yere geçeceğiz Santiago'da. Santiago'da biraz uzun kalmayı düşünüyoruz. Bir ay kadar. Bütün şehrin her yerini, her bölgesini tanımak için. Şili'de daha fazla devam eder miyiz bilmiyoruz. Güneye doğru gitmek istiyoruz ama belli olmaz. Çok bize göre bir yer değil. Onu anladık. Şimdilik belki ileride fikrimiz değişir. Burası güzel bir yerdi sağ olsun. Roger bize evini açtı. Şöyle. Biz burada kalıyorduk. Meditasyon yapıyor aynı zamanda. Bir de alternatif tıp tedavisi uyguluyor. Bazı mantarlarla, ilaçlarla. Kendisi doktor. Burası da mutfağımızdı. Ev çok keyifliydi gerçekten. Bugün ayrılıyoruz. Burada yemeklerimizi yaptık. Bahçede oturduk. Sadece Santiago çok soğuk. O yüzden bugün ilk defa bahçede oturduk. 21 derece bugün güzel. Evet. Bir de kuru var. Buranın bir köpeği var. Köpek biz evde yokken benim bohçamı açmış. Bohçanın içinde ne vardı? Kahve vardı. Tarçın vardı vesaire. Her yeri dağılmış. Kırmızı biber vardı. Kahveyi yemiş, bir de kırmızı biberi yemiş. Yazık değil mi ya midesine? Çok fena yani. Keşke güzel bir şey olsaymış, çikolata falan. Nerede köpüş? Nerede? Kuru burada. Kuru. Roger. Burası da meditasyon alanı. Okuro bölgesinden Florida bölgesine gidiyoruz şimdi metroyla. Metro ile 2 aktarmaymış. Bakalım kartımızı aldık. Metro 720 Şili pezosu kesti bizden. Kişi başı metrodayız. Bu kartı da 1500 Şili pezosu verdik. 2 kişi kullanabiliyormuşuz. Evet, bildiğin yine sığır gibi hissediyorum kendimi. Nereden çıkmalıyız falan diyorum. Kapıyı bulamadım çünkü Gökhan çıkamıyor. Gökhan çantalarda sıkıştı. Ya burada insanlar sürekli dikkat edin deyip duruyor. Sıkılmaya başladık. Bunun 5 katı büyük bir şehirden geliyoruz, İstanbul'dan. Burası tehlikeli de olsa küçük şehir yani. Küçük şehir değil. Santiago büyük bir şehir ama İstanbul daha güzel de daha kalabalık şehir ama burası tehlikeli bence biraz. Tamam tehlikelidir de hani gündüz şu anda. Bilmiyorum, Türkiye'de biz hiç başkalarına, yabancılara burası çok tehlikeli, cep telefonunuza dikkat edin, çantalarınıza dikkat edin demiyoruz yani. Herkes diyor. Sürekli diyorlar, biraz sıkıcı yani. Hani bir tehlike yoksa da tehlike yaratıyorlar, öyle söyleyeyim. Korku yaratıyorlar çünkü. Bu evden de ayrılıyoruz. Andres var arkamızda. Sağ olsun her şeye yardımcı oldu. Evet, benim telefonum çalındı, ona bile yardımcı oldu. Telefonunu verdi. Gidiyoruz, hoşçakalın. Bakmayın, benim şey oldu. Şöyle bakın. Tamam. Evet. Ezgi'nin 3. gözü çıktı şurada. 3. gözüm çıkmadı, stresten ve yorgunluktan. 6. hisleri başladı falan. Buradan da ayrılıyoruz. Bize çok iyi baktılar 2 gün boyunca. Dün akşam oyun oynadık. Alman oyunu, İtalyan oyunu. No! What are you doing? They are killing each other, kamera. Bunu söylemek istiyorum çünkü ben oyun çok severim. Jose Miguel, Şili'li, Santiago'dan, Yetsi'de Venezuela'dan. Konuşamadım, neler oluyor. Bye. Mucho gusto. Mucho gusto. See you. Mucho gusto. Bye. Buradan da ayrıldık. Asansöre doğru gidiyoruz. Yine bir asansörde çekim yapıyoruz sizinle. Herhalde bu programın adı Santiago programı asansörler olacak, değil mi? Evet, hepsi plaza katları, geniş, dev, masif bloklar. Her yeni ev için kafamızda bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü yeni insanlar, yeni alışma süreci vesaire bayağı zor oluyor. Evet. Hadi bakalım.
Tamam, ben çok üşüdüm. Artık bir an önce bir yer bulalım. Karanlık oluyor bak. Hadi şurası güzel gözüküyor. Bahçeye bak. Bir isim söyle yalnız. Felip diyeceğiz işte. Felip. Tamam. Tamam, Okey. Felip Hüseyin bence. Hola. Felip es aquí? No, Philip. No, Felip? Okay, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Neyse. Burası da olmadı. Hoşuna gitmedi gibi ama karanlık. Çok hoşuna gitmedi sanki. Evet. Geliyor Arkamızdan galiba. bakıyorsun değil mi? Era muy tarde para molestar. O ne bir şey diyor ama. No, gracias. Gökhan, arkamızdan biraz meraklı bakıyor sanki. Çıkalım artık. Abi bu çok rahatsız edici ya. Ya gerçekten şurada artık oturup duracağım ve yoruldum, sırtım ağrıyor Gökhan. Kapıyı kontrol edelim. Açılıyor mu? Oo, bayağı çok ses. Eski gel. Eski. İçeride kimse yok bence, baksana. Ezgi. Umarım Etrafa bakar mısın? Tamam, Ya çok abi ses beni çok yapma. rahatsız ediyorsun. Etrafa Tamam. bakar mısın? Bakıyorum, kimse yok gerçekten. Bir de burası gerçekten boş gözüküyor. Bakar mısın her yerde? Bir saniye. Boya badana var. Açmayı başardın mı? Nasıl açtın? Eski. Köşede bekliyoruz. Herhangi bir giren çıkan yok. Işığı gördük ama Gökhan'ın fikriydi. Yani ben böyle bir şey düşünmedim. Aklımdan geçti ama ev boş diye düşündüm. İçeride ışık var bahçede. Hiç iyi değil. evet, şu anda Ama göstereyim size. Şu karşıdaki bina. Bekliyoruz. ama Şu an herhangi bir içeride çıkan yok, herhangi bir ses yok. Evet. Yukarıda ışık vesaire de yok. Herhangi bir şey yok. Bekliyorum. Muhtemelen kamera sistemi var çünkü çok büyük bir ev, bahçeli ve muhtemelen bizi görür görmez ışık yandı. Abi, bence girmeye hazırız. Yani yaklaşık yarım saat bekledik burada. Yok abi. İyi burası. Kimse yok. Yok, bence yok. Aa, bunlar badana falan yapmışlar. Bence ev bayağı boş. Muhtemelen buraya birisi taşınacak yani. Şu an taşınmamışlar ama. Perdeleri kapatmamız lazım ama. Peki. Kesin kapatırız. Bence burası uygun. Bence de uygun, kocaman ev. Çok rahat ederiz. Ellerini ovuşturan bir Ezgi var şu anda. Hayır, sadece kimseyi çekmeyeceğiz. Yalnızız. Neyse. Bakalım yukarıda ne var. Evet. Sabah 6:30. Çıkıyoruz. Burada kaldık, bir gün kaldık ama komşular birbirine çok yakın. O yüzden fazla kalamıyoruz. Böyle bir yerde. Şimdi çıkacağız. Evet. Merkeze Plaza Arması yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir yerde kaldık bugün işte. Herhangi bir Rodizoni sorun. bölgesi. Rodizoni bölgesi. Herhangi bir şekilde bir şey yaşamadık. Bugün de Evet, atlattık. boş evde kaldık bir gece ve hiçbir sorun olmadı. Demek ki sahipleri gitmiş. Rahat çıktık. Biraz yalnız kalp atışlarımız yükseldi. Aslında biraz gergin bir geceydi. Boş evde kaldığımız için. Evet, başka bir yer arayacağız bugün de. Bu bölge 2 katlı evlerin olduğu, müstakil evlerin olduğu bir bölge. Nispeten eski bir yerleşim yeri. Çok hoşumuza giden bir yer değildi aslında. Geniş Çevrede. bahçeleri var. Şehrin diğer bölümlerinde modern apartmanlar var. Videoya çekemediğimiz komşu görüntüleri de oldu bu tarafta. Kaldığımız evleri girmeye denedik veya boş mu değil mi diye kontrol ederken maruz kaldığımız şeyler de var. O yüzden çok beğenmedik çevreyi, mahalleyi. Neyse şimdi
Bugün bir yerde yemek yiyip sonra tekrar bir ev arayışına gireceğiz. Bu süreçler ayrıca sabahtan akşama kadar sürüyor neredeyse. Bir gündüz kontrol ediyoruz, bir de akşama doğru kontrol ediyoruz. Eğer kimse cevap vermediyse giriyoruz. Ama bu ilkti dün yaptığımız. Bakalım bugün neler başımıza gelecek. Evet, 2-3 gün önce şu binaya girdik. Broşürleri dağıttık. Şimdi o broşürler orada mı diye mi bakacağız. 2-3 gündür o broşür düşmediyse veya herhangi bir şey olmadıysa evde kimse yoktur herhalde. Bu binanın en güzel tarafı güvenliğin olmaması. Şimdi yukarı çıkıyoruz Ezgi ile beraber. Evet. Şimdi kapıların önlerine bakıyoruz da. Tam yere düşmüş. Ezgi ya. Ezgi kapatır mısın bu kapıyı? Ses geliyor. Bir saniye. Gir. Tüm şehri görüyor. Manzaraya gelin. İşte bu akşam burada kalırız. Bakarız etrafa göre belki birkaç gün burada kalabiliriz. Ama yer iyi. Yatağını toplamamış. Oo, içki. İçki dolapları. Mutsuz bir şey var benim. Oo, adam bayağı bira seviyormuş. Her yerde bira. Işıkları açamıyoruz. Sadece cam kenarında olan ışığı açtım. Bir de çok yüksek katta olduğu için görüleceğini düşünmüyoruz yani şu anda dış taraftan görülmez bir ışık. Balkon var çünkü. Şu anda Şili'de en fazla karşılaştığımız süpermarketlerden bir tanesindeyiz. Şili, Almanya'dan sonra en fazla ekmek tüketilen yerlerden bir tanesi. Türk ekmeğine en yakın ekmeği Şili'de gördük. Bayağı sıcak sıcak yiyebiliyorsunuz böyle. Bizim favori ekmeğimiz bu. Marketa. Bakar Evet, mısınız? Türk ekmeğine en fazla benzeyen de bu aynı zamanda. Göstermek isterim. Sıcak sıcak arka tarafta fırında yapıyorlar. Aşağıdan atıyorlar. Bakınız. En lezzetlisi bizim için. Ta. Bayağı tuzlu ekmek yani. Peru ve Bolivya'da hep tatlıydı ekmekler. Burada birçok çeşit var. Çoğu da tuzlu. Burada kruvasan var. Ekmek olarak kruvasan da satıyorlar. Yani pek kruvasan gibi değil ama biraz daha tuzlu ekmek gibi yani. Bu çeşidi göstermek istiyorum. Buna çift katlıyorlar. Doplados. Bayağı ikiye katlanmış. Sert bir ekmek. Güzel tadı ama biz bunu tercih etmiyoruz pek. Şu ekmek var mesela. Bu da bayağı sert bir ekmek. Görülüyor mu? Ha, görülüyor. Evet. Bunu biz hamburger yapıyoruz. Ama en ucuzu en başta gösterdiğimiz En ve en güzeli. güzeli de o. Onun da kilosu, kilo olarak satılıyor burada aynı zamanda. Ekmeği poşete koyuyorsunuz. Sonra tartılarda tartıyorsunuz. 1700 Şili pezosu yani 33-34 lira civarında kilosu. Şimdi her şeyde olduğu gibi bu patates çipsleri de çok pahalı. Bizim memlekette de var bu Cheetos'lar. 230 gram 30 liraya falan denk geliyor. Genellikle Şili'de cips yemiyoruz. Şili'nin en ünlü şeylerinden bir tanesi de şarapları. Fiyatlar çok iyi burada. Yani 70 lirayla 100 lira arasında gerçekten güzel şaraplar içebiliyorsunuz. Evet, buraya özgü bir üzüm var. Carmenere üzümü. İlginç bir şekilde Fransa'dan getirmişler ve şu an Fransa'da yok o üzüm. Şili üzümü olarak geçiyor. Aslında Fransız üzümü ama bu topraklarda da yetiştirebiliyorlar. Çünkü vitikültür uygulamışlar. Ne kültür? Vitikültür. Ne demek o? Yani oradan alıp buraya getirmişler. Tadı da çok güzel. Biz geçen mesela ne kadar içtik? 3400'e ne kadar oluyor? 75 liraya birçok üzüm çeşitli şarabı içebiliyorsunuz. 3,5 dolar diyelim. Latin Amerika'da en fazla gördüğümüz şarap Casillero del Diablo.
Bunu Ekvador'da dünya fiyatı satıyorlardı. 200-250 liraya denk geliyordu. Ekvador'da, Bolivya'da, Peru'da bunlar çok pahalıydı bu şaraplar. Burada ne kadarmış? 2 tanesini 9.180 liraya satıyorlar. Yani 80-90 liraya burada bu markayı içebiliyorsunuz. Kırmızı şarap genellikle içtik burada ve çok güzellerdi gerçekten. Burada köpek öldüren dediğimiz şaraplar bile çok güzel yani ve oldukça ucuz. Bu arada kutularda yemeklik şarap diye de kullanıyorlar. 2 litrelik veya 1,5 litrelik bildiğiniz bizdeki süt kutuları gibi plastik kutular var. Onların içinde şarap var. O da yemeklik şarap olarak satılıyor ama alıp içebilirsiniz tabii. O da biraz köpek öldüren cinsi oluyor ama. 1,5 litreliği işte 75-80 lira. Bayağı köpek öldüren dedikleri şarap bu ama denedik. Tadı çok güzel. Şimdi biralar reyonuna gidelim. İlginç bir şekilde burada çok fazla Şiraz üzümünü, İran'ın o meşhur Şira'yı bulamıyorsunuz. Daha çok Cabernet var. Veya Carmenere var, kendi Cabernet. üzümleri. Aynen. Her yerde şarap var zaten burada da. Bizim oralarda bu Corona ekstra biralar daha pahalı oluyor genellikle. Burada da ucuz olan reyonlarda 710'luk büyük şişeler 1000 Şili pesosuna satılıyor, yani 20 liraya falan denk geliyor. Burada bayağı uygun fiyatlar. Çeşitli Şili biraları genellikle güney bölgede, Şili'nin güneyinde yapılıyor. Patagonya bölgesi ve burada da Patagonya biraları var. Bunlar değişik şerbetçi otlu lagerler, pilsnerler var. Red Lager vesaire bayağı çeşitli. Bunların fiyatları da 1000 Şili pesosu, yani 20 lira civarında, oldukça güzel. Burada Heineken Silver satılıyor. Bu da aynı şekilde 20 lira. Büyük şişeler dediğim gibi 710'luk. Bazı marketlerde çikolatalar kilitli dolaplarda. Mesela burada da pahalı olduğu için viskiler sadece kutuları konulmuş. İçi boş. Fiyatları da mesela Jack Daniels 600 lira. Glenfiddich 12 senelik. Onun fiyatı yazmıyor. Soru işareti var. Chivas var 12 senelik. Bu da yaklaşık 700 lira civarında. 1 litre viski yalnız. Black Label var mesela. Yine 12 senelik bir Black Label. Bu da 620 civarında fiyatları. Evet. İçleri boşmuş ya. Enteresan. Kolalar da pahalı burada. Mesela şu 2 litrelik kola. Bu da 20 lira civarında. Burası ucuz bir de. Burası en ucuz marketlerden bir tanesi. Meyveler de burada. Mesela şu poşetteki gördüğünüz 20 TL. 1000 Şili pesosu. 2 tane muz aldım. 421, yani ne kadar? 8 lira civarı. 8 lira. 8-8,5 TL'ydi 2 tane muz. Mango, ananas veya bu tarz tropikal meyveler bayağı pahalı. Çirimoya. Mesela mangonun kilosu ne kadarmış? Kilosu 50 lira mangonun. Yani 2 tane falan aldığınız zaman 50 TL ödüyorsunuz. Burada alkol aldığınız zaman gençler, yaşlılar fark etmiyor. Hepsinden kimlik istiyorlar. Yani 40 yaşında bana da soruyorlar. 18 yaşındaki çocuğa da soruyorlar. Ben 33 yaşındayım, bana da soruyorlar. Arkamızda Latin Amerika'nın en yüksek binasıymış. O yüzden bu bölge çok turistik olduğunu söylüyorlar. Golf bölgesindeyiz. Burası Santiago'nun en lüks Yerlerinden bir barrio, tanesi. yani evet, semti. Arkamızdaki bina diyecektim ama bina gelişmiş. Biraz önce yükselen bina 300 metreymiş. Tüm Güney Amerika'nın en yüksek binasıymış. O yüzden çok ilgi çekiyormuş falan ama 300 metre hiç yüksek bile değil. 800 metrelik binalar var tabii Aynen. dünyada. Bir de en üstüne çıkmak 10 dolar. Yani para Evet. veriyorsunuz. Mesela şu bina benim daha çok ilgimi çekti. Bayağı değişik bir bina. Adını söylemedik galiba buranın ya. Costanera diye bir bina. Santiago. Buenos Aires ama bize mi dedi Buenos Aires? İşte böyle kalabalık bir yer. Biraz ciks bir yer burası. Her yerde organik ürünler satılıyor. Mesela hemen arkada organik ürün. Hediyelik eşyalar. Çok pahalı ama normal diğer bölgelerden oldukça yüksek fiyatlar. Evet, enteresan kapılar. Yani otomatik kapılar ama normal açılan kapı olduğu için insan şaşırıyor. Alışveriş merkezine girdik. Bakalım Güney Amerika'nın en büyük alışveriş merkeziymiş burası da. Diye bitiriyorum. Çok yaşa. Buradan daha büyük alışveriş merkezlerimiz var bizim, yani çok Bende de var. matak bir şey yok. Ama kalabalık bayağı. Değil mi Ezgi'cim? Yani aşırı büyük ve rahatsız edici. Ne söyleyeyim? Biz market arıyoruz da yemek yemek için. Bak karşıda. Yaşasın. Belki mass production olduğu için. Evet. Mass production ne demek? Toplu üretim, dağıtım belki ucuzdur. Ve de çok fazla değişik ürün vardır. Deli gibi bira var. O full. Fıçı biralar çok pahalıymış ama 5 litrelik fıçı biralar 400 liraya falan denk geliyor. ACDC'nin de fıçı birası var.
Bella Vista'ya gidiyoruz. Hazır Bella Vista'ya geçerken trafik ışıklarından yolumuzun üstünde Rio Mapocho'yu gördük. Mapuche'lerden geliyor ismi. Mapuche'ler Güney ve Orta Şili'de ve Güney Arjantin'de yaşayan yerli Kızılderili bir halk. Şili hükümetiyle bayağı bir savaşları olmuş toprakları bölüşmemek için. Çünkü onların topraklarıymış gerçekten. Hala bu halk yaşıyor. Ama nüfus çok azalmış. Özellikle de hastalıklarla çok fazla azalmış. Zaman içinde yarım milyondan 25 bine düşmüş. Sonra da bayağı bir azalmış. Bakın nehir oldukça geniş. Şu an kurumuş, sadece ortadan biraz akıyor. Şimdi de gençlerin olduğu Bella Vista'ya gidiyoruz. Herkes genç. Solumuzda San Sebastian Üniversitesi varmış. Şimdi Barlar Sokağı'na doğru gidiyoruz. Genellikle gençler var, üniversiteden çıkanlar vesaireler. Fiyatlar da caddenin başında biraz ucuz öğrenciler için. Sonra barlarda fiyatlar artıyor ama ucuz barlar da bulmak mümkün. Evet, barlar dediğiniz bayağı büyük, disco tarzı, devasa barlar. Böyle pub gibi değil yani. Ama salaş bir yer, benim hoşuma gitti. Çünkü Santiago genelde biraz kokoş gözüküyor. Burası Amerika Birleşik Devletleri'ni andırıyor. Zaten şu yukarıdaki bayrak Texas bayrağının neredeyse aynısı. Ama Texas bayrağından 21 sene önce çıkmış bir bayrak. Kırmızısı her zamanki gibi askerlerin bağımsızlık için verdiği dökülen kanlar. Mavi gökyüzü ve Pasifik Okyanusu rengi. Yıldız ileriyi gösteriyor, gelişimi gösteriyor. Bir de beyaz da Ant Dağları'nın kar beyazıymış. Zaten hala Atakama'nın bir kısmında sayılırız aslında. Dağlarla çevrili ve dağların tepesi de karlarla dolu. Çok güzel gözüküyor aslında Santiago'nun çevresi. Evet, görebilene. Evler ona göre fiyatlanıyor. Yani işte böyle barlar marlar var sağda solda. Böyle pub gibi sıcak mekanlar varmış gibi durmuyor. Ben çok beğenmedim. Ama salaşlığı güzel, Ezgi'nin söylediği gibi. Evet, şimdi Plaza de Armas'a doğru gidiyoruz. Silahlar Meydanı yine burada da var Şili'de. Evet, bizi bırakmıyor ya. Tüm Güney Amerika boyunca yeter artık Plaza Armas. Her videoda söyledik ama yani artık söylemeyelim bence. Ne diyeceğiz? Böyle Santiago'nun bu bölgesinde parkları doldurmuş gençler. Hava da güzel. O ot kokuları. Herkes evet. oturuyor. Oturuyorlar. Arkadaki çocuklar içiyor. Bayağı bir evet, kokular var. Aslında arama yaptılar biz gelene kadar. Bolivya, Şili arasında ama demek ki Şili'de önleyememişler. Şili şu an kokuyor. 2 kere uyuşturucu arandı bize Şili'de. Gece yarısı Hem Şili'ye operasyonu. girerken hem de Şili'de. Burası da Plaza Armas'a giden sokak cadde yol. İnsanlar biraz daha değişmeye başladı. Orada biraz daha salaşlardı. Burada zengin. Burada salaşlar da farklı salaşlar. Biraz daha paralı salaş. Paralı gözüküyor. salaş. Renkli saçlar falan yine var yani. İncik boncuk, küpe, tasarımlar vesaireler var. Bu arkamızdaki sırada sadece patates kızartma sırası. Birçok şey var da asıl yiyecekleri patates kızartması. Bu bölgeler bana Kadıköy'ü hatırlattı. Böyle ara sokaklar ve kafeler, barlar. Evet, biraz moda esintileri var hatta. Daha Evet. biraz daha moda gibi. Bu arada Starbucks'ta kahve baktık. Tahmin edin ne kadar? Latte cappuccino 3900. Yani 80. 80 evet, lira. Yani evet. 80 liradan başlıyor. Sadece cappuccino latte değil, normal Amerikan filtre kahveler de aynı şekilde. Aynen. 3000 küsür. Çünkü 1 dolar 966 Şili pezosu. Yani burada her şeyi dolarla alıyormuş gibi düşünün. Yani Dolar. 3-4 dolara Resmen. alıyorsunuz en ucuz kahveyi Starbucks'ta. San Francisco Katedrali arkamızda. Santiago'da çok fazla eski tarihi bina olmadığını, kalmadığını söylemiştik. Burası çok yeni bir şehir ama San Francisco Katedrali oldukça eski. Gerçi bir kısmı çok yeni, bir kısmı çok eski. Şimdi eski kısımdan gireceğiz. Yani gerçi olanlar da yüksek binaların, mesela şöyle yüksek binaların yanına, ortasına, önüne koyuyorlar. O yüzden pek bir anlamı olmuyor. Böyle çok rahatsız hissediyorsunuz kendinizi. Dev binaların arasında tarihi görmek pek tatmin edici değil. Yani şimdi katedrale gidiyoruz.
18. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş bir kilise. Şehrin göbeğinde hemen şurada Plaza de Armas var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Alameda Caddesi'ndeyiz. Burada herkes pazar gibi caddenin üzerine şeyler kuruyor. Burada çikolatalar normalde 1700 Bolivianos aldığınız çikolataları aynı çikolataları 1000 Bolivianos alabiliyorsunuz. Gerçi burası tehlikeli de video çekmek için ama. Evet, burası bayağı fena. Ezgi'nin telefonu çaldılar burada. Aynen, o yüzden korka korka yürüyoruz. Evet bak bu çikolatalar burada. 1000 Bolivianos'ta çikolatalar var. Hayır. Yani $1. Aa, gözlükler de satılıyormuş burada. Ya inanamazsınız, her şey $1. Aslında Şili'den böylesini beklemiyordum çünkü Şili için ucuz. Türkiye'de bile $1'a her şey yok. Çikolata dışında giysiler, pantolonlar, her şey $1. Silme. Adam camı siliyordu ama ben ne olduğunu anlamadım. Sadece camı siliyordu galiba. Ahumada sokağından geçiyoruz, caddesinden. Buranın sonu Plaza Armas'a gidiyor galiba. Evet, yakın. Bir de bugün pazartesi, bakar mısınız? Hiç çalışmıyorlar herhalde. Kıpır kıpır. Bayağı kalabalık. Bu da McDonald's sırası. Evet, fiyatlar bayağı yüksek. Hala takvim satanlar var burada. Aa, 3 boyutlu takvimlermiş yalnız bunlar. Evet, burada da tüm Latin Amerika'da olduğu gibi köpekleri çok seviyorlar. Her yer köpek. Köpeklerine büyük yatırımlar yapıyorlar. Organik besleniyor köpekler çoğu. Evet, bizden daha iyi bakılıyor. Başka neler var? Terlikler var vesaire. Bu ne? Yollarda böyle bir de ilaçlar satılıyor. Anlamadık. Ne tarz ilaçlar? Santiago'da şöyle tüm Avrupa ve Amerika ürünlerini bulmak mümkün. Hatta Alman ürünleri, yani ilgi çekici hiç bulamadığınız şeyleri burada bulabiliyorsunuz. Şampuandan tutun da yiyeceğe içeceğe kadar her şey var. Este mucho azúcar para nosotros. Gracias. Hoşaf gibi durazno dedikleri aslında kayısı, yani kayısı kurusu ama daha böyle hoşaf gibi yapıyorlar. Onu da bulgurla karıştırıyorlar. Bakın burada da bulgur taneleri var. Onu da içiyorlar afiyetle. Şekerli, bol şeker. En küçük boy 1000 Bolivianos, yani 18-19 lira civarı. Bolivianos mu? Pardon, Bolivianos değil. 1000 Şili pezosu. Ben hala gelemedim Bolivya'dan Şili'ye. Diğer Güney Amerika'daki bütün ülkelerde olduğu gibi burada animeler çok revaçta. Anime dükkanları, hatta insanların kıyafetleri de aynı şekilde. Gençler hep animeler gibi giyiniyorlar. Uzak Doğu kıyafetleri çok fazla. Burada güzel kuklalar var. Bayağı fazla kukla var. Cadılar Bayramı'na hazırım. Her yeri düşürdün Ezgi ya. Adamların istikbaliyle oynadı. Gracias. Kaç. Mango karpuzlar burada da var. Yalnız Şili'de meyveler çok pahalı. Bolivya'da, Peru'dakinden çok daha pahalı. Ama burada çikolata ucuz. Oralarda çikolata pahalıydı. Evet, o yüzden burada meyve yerine çikolata yiyoruz. Bunlar süngerleri satıyorlarmış. Olay süngermiş. Ben camı satıyorlar zannettim. Şu heykel bayağı hoşuma gitti. Bunun şeyi var mı acaba, bir tarihi? Glorioso Dios, usted todo es suyo, que dejó a la gloria a usted. ¡Ay, Dios! Evet, bütün deliler burada. Meydanda toplanmış. Hayat kadınları, deliler, eğlenceli şeyler de var arada. Hristiyanların misyoner hareketleri vesaire. Arkada meydanın ortasında Simon Bolivar heykelini koymuşlar. Üstünde de çeşme var. Üstünde de çeşme var. Simon Bolivar'ın heykelinin üstünde. Burada polisler var. Şimdi şurada bir heykel vardı ya. Şili'nin kurtuluşunu sağlayan arkadaşın heykelinin yanına gidiyoruz. Pedro Valdivia'nın yanına gidiyoruz şimdi.
Evet, İspanyollar 150 sene Şili'yi kendi ellerine geçirmek için uğraşmışlar. Sonunda geçirmişler ve Pedro Valdivia da bir İspanyol, konkistador ve Şili'nin kurucusu. 1999 yılına kadar doğuya bakıyormuş. Sonra yönünü değiştirmişler doğuya bakmasın diye. Katedrale yönünü çevirmişler. Böyle bir arkadaş. Gösterelim. Güney Amerika'nın her yerinde olduğu gibi bir komedinin ortaya geçiyor. Etrafına bayağı gülerek şen şakrak izliyorlar insanlar da. Burada da bir katedral var. Katedral Metropolitano de Santiago'dayız. Tam Plaza de Armas'ın merkezi burası. Çok geniş, çok büyük ve korunmuş burası artık birçok binaya nazaran. Amcalar, teyzeler, gençler var çok az. Satranç turnuvasındalar, bayağı kalabalık. Güzelmiş ama saatleri yok. Saatsiz oynuyorlar. Que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Que hacen del día tinieblas. Evangelist, misyoner de bayağı hararetli bir şekilde konuşma yapıyor da kulağım şişti ya. Burada travestiler, herkes var. Enteresan bir yer, hayat kadınları var falan. Çok enteresan bir yer. Her yerlerinde. Arkamızda. Bayağı kozmopolit bir yer burası. Yani çok kalabalık. Aynı zamanda tabii elimden bu kapı kaçabilecek potansiyele sahip insanlar da var. Bir de meydan gibi meydan. Gördüğümüz şu ana kadar Güney Amerika'daki en büyük meydan burası oldu. Santiago. Yani evet ve en kalabalık meydan. Zaten Santiago şehri bütün Şili'nin %40'ını barındırıyormuş. Bayağı kalabalık. 6 milyon, 7 milyon kişi var Santiago'da. Burası da Neptün Çeşmesi. 18. yüzyılda inşa edilmiş. Gerçekten çok güzel. Roma'daki Aşıklar Çeşmesi'nden bahsediliyor ama buradan bahseden yok. Neptün Çeşmesi bilgisayar oyununda yer olarak kullanılmış ama çok fazla bilinmiyor. Bu tepe de Santa Lucia Tepesi de hemen üstünde. Birazdan çıkacağız. 15 milyon yıllık bir yanardağın kalıntılarıyla oluşmuş bir tepe. Yukarı doğru merdivenlerden çıkacağız şimdi. Şehirde Plaza Armas yine tarihi merkezin olduğu yer ama tarihi merkez de olsa birkaç bina dışında. Mesela burası onlardan biri. Neptün Çeşmesi. Diğerleri maksimum 150 senelik. Şurada kale gibi bir şey yapmışlar. 2 tane kale, öbür tarafta da bir kale var. Şurada bir Kızılderili amca var. Mapuça. Kızılderili Mapuça. Mapuça. Şimdi Buranın yukarı yerleri. çıkalım hadi. Şimdi tepeye ulaştık en sonunda. Buradan şehri izleyeceğiz. San Cristobal Tepesi var arkamızda da. Evet, en üstte Meryem var 14 metre boyunda. Darwin imzası da var. Aşağıda da Darwin bahçesi var. Evet. 1884'te arkadaş buraya bir ziyaret etmiş, unutamadığını yazmış üzerinde. Bir de altına imza kondurmuş. Şu an merkezde kalıyoruz. Santiago'nun merkezindeyiz. Bakınız, aynaları göstermek istedim. Bu ayna O değil. tam. Bu ayna yok. Bundan sonraki ayna da tam. Bundan sonraki 2 ayna yine yok. Bu merkezde aynaları bile çalıyorlarmış. Evet, eğer bir park edecek garaj vesaire bulamazsanız bu aynaların hepsi tek tek gidiyormuş. Mesela, İşte yine bir aynasız. evet, orada ileride de var bir tane. Burası merkez, yani orta sınıfın oturduğu bir yer aslında. Yüksek binalar, plazalar var ama kenara park ederseniz böyle aynalarınız çalınıyor. Artık telefonumu çaldırdığıma üzülmüyorum çünkü bu çok normalmiş. Şililer bile sürekli çaldırıyorlarmış. Olsun versin. Gitti. Burada alıyorlarmış aynaları. Hemen bir sokak ileride satıyorlarmış. Bayağı hızlı çalışıyorlar. Araba Şili'de 90'larda çok kullanılan bir modelmiş. Cabina Media. Özellikle şehir Tarlalarda, dışındaki aileler, dağlarda, evet, kullanılmış.
Zor Çünkü onlardan. burada çöl var zaten, Atakama çölü. Bakınız biz nerede oturuyoruz? Bu adamlar rahat oturuyor da biz arkada. Kabine medya dediği arkada yarım, yani onlar bir oturuyor tam, biz yarım yerdeyiz. Karşılıklı böyle kahve içermiş gibi. Eğlenceli ama. Back in my bag, yo. La Feria diye bahsettiğimiz çalıntı eşyaların satıldığı yer burasıymış. Bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle jiggle. Tehlikeli bölgelermiş buralar. Çok turistlerin uğramadığı yerler. Şili'nin gerçek yüzü aslında. Bizim kaldığımız yerler biraz daha nezih bölgeler. Amerika, Avrupa etkileri gözüküyor ama buralar tehlikeli olduğu belli, çöplerden de belli. Back in my bag, flow. Back in my, yeah, back in my bag, yeah. Mezarlığa geldik. Bu mezarlıkta birçok kişi yatıyor. Bu meydanda Victor Jara müzik festivali yapılıyormuş. Victor Jara yatıyor. Bu belediyenin başkanı komünistmiş. O yüzden Victor Jara gibi birisinin müzik festivali yapılabiliyor bu meydanda. Evet, Victor Jara Pinochet'in zamanında ilk öldürülenlerdenmiş ne yazık ki. Burası genel Şili mezarlığı. Oldukça büyük. Bolivya'da gittiğimizden de büyük herhalde burası, öyle görünüyor. Bakalım. Yani darbe olduktan 3 gün sonra Victor Jara öldürülüyor. Ve şu sokağın hemen ilerisinde yere seriliyor, bırakılıyor. Burada ne devlet başkanları yatıyor, neler yatıyor. Allende yatıyor, Salvador Allende. Pinochet'den hemen önceki devlet başkanı da burada. Burası da Jaime Guzman diye bir faşist diktatörün mezarının olduğu bir yer. Üzerinde bayağı grafitiler vesaireler var. Pek saygı duyulmuyor. Çok kötü şeyler yazıyor arkadaşlar, söylemeyelim. Evet, böyle bayağı bir yere... küfürler yazıyor duvarda. Grafitilerle beraber. Vurularak öldürmüş zaten bu arkadaş. ...11 Eylül'de burada Salvador Allende'yi anmak için törenler yapılıyormuş. Tabii bunun yanında Victor Jara, Violeta Parra gibi müzisyenler de anılıyor. Yani diktatörlük zamanında, Pinochet'in geldiği zamanda, Allende'nin öldüğü zamanda bu günü anmak için bir tören yapılıyormuş mezarlıkta. Buraya bildiğiniz güruh geliyormuş. O kadar kalabalık bir insan topluluğu geliyormuş ki çok güzel bir şey gerçekten. Biraz önce sabahtan beri gezdiğimiz güzel mimari vesaire. Bir de şuraya bakın. Burası da normal insanların gömüldüğü, bakımsız, dökük bir yer. Victor Jara'nın mezarını arıyoruz hala. Birkaç kere yeri değiştirilmiş. Eskiden o gösterdiğimiz normal insanların, yani meşhur olmayan insanların olduğu yere gömülürken sonra değiştirilmiş vesaire şimdi. Şimdi de yine halktan biri gibi gömülmüş. Çünkü zaten felsefesi öyle. Sonuçta Victor Jara'nın, Evet ama daha bulamıyoruz büyük. yani. Herkesi sorduk, herkesin- hatta haritaya evet. bakıyoruz. Haritada Victor Jara'nın olduğu mezar farklı. Orada da değil. Bir 15 dakikadır mezarını arıyoruz. Mezarlıkta cips, kola, her şey satılıyor. Bakınız, küçük böyle açık market. Yine burada gezmek özellikle benim için, Gökhan için çok değil de üzücü olmaya başladı. Neyse, en sonunda bulduk Victor Jara'yı. Gökhan için değilmiş. Victor Jara birkaç kez taşındığı için, bir de çok sıcak var. Bahar gelmiş Şili'ye. En sonunda Victor Jara ile birlikteyiz. Bakar mısınız? Bayraklar, bandanalar, çiçekler, çok güzel bir mezarlık ve en güzeli de halktan birisi gibi gömülmesi. Öyle şaşalı, şatafatlı bir mezarı yok. Bilmeyenler için Victor Jara bir sanatçı, müzisyen. Daha çok sözleriyle, hükümete karşı sözleriyle ön plana çıkmış müzisyen. Pinochet darbesiyle beraber stadyumda öldürülmüş. Victor Jara stadyumuna da gideceğiz. Mapuca yerlerin bayrağı, burada var aynı şekilde Mapuca yerlerin bayrağı. Bunun etrafında ay, güneş, yıldız simgeleri var. Hem mevsimleri hem de güneşin doğuşu vesairesini temsil ediyor. Evet, eğer paranız yoksa bu şekilde gömülüyorsunuz. Hemen arkaya dönüyoruz ki paranız varsa böyle çiçekleriniz vesaireleriniz bakımlı oluyor. Evet, bayağı yan yanalar bunlar. Biraz rahatsız edici. Şu an Şilili müzisyen Violeta Parra'nın mezarındayız. Violeta Parra'nın ailesi Pinochet'in diktatörlüğünden kaçmak için Fransa'ya kaçmışlar. Bakın, burası da böyle bir mezarlık. Ve arkamızda da ne var Gökhan?
Evet, arkamızda da diktatörlük zamanında öldürülen kişilerin mezarları var ama sembolik olarak burada duruyor. Bazılarının isimleri yazıyor, bazılarınkini yazmıyor. Bu bir sembolik. Arka taraftaki duvarda da bütün ölenlerin isimleri tabelaya, billboard'a yansıtılmış. Jose Venezuelalı, Venezuela empanadası yapıyor. Bu da başka bir tarif. Bakın burada içini yaptı. Burada biber, domates, soğan var. Suyla biraz karıştırmış. Empanadanın karakteristik özelliği için önemli diyor. Bakın su döküyor. Kıyma var. Ve şimdi unla empanadayı hazırlayacak. Patatesi de atıyor içine. Bakınız. Haşlanmış patates yaptı bir yerde. Onu da attı. Salsa de soya. Biraz da soya sosu koyuyor. Oo, bayağı koydu, biraz değil. Ben bunu böyle de yerim ekmekle. Ají de color en polvo. Biraz kırmızı biber koydu. Un poquito. Kimyon koyuyor çok az. Pimienta blanca, ajo y sal. Sarımsak, tuz ve karabiber, beyaz karabiber var. Onlarda beyaz karabiber çok fazla. Aliño completo. Aliño dediği kompleto, içinde bir sürü baharat var. Onu da döktü. Karışık baharatlar, kekik mesela içinde, karabiber, kimyon hepsi var. Onu da koydu. Bol baharatlı. Yanacağız arkadaşlar, yanacağız. Bakınız burada makine var. Empanadayı bunun içinde yapacak. Kızartmayacak yağda bu sefer. Jose şu anda empanadayı hazırlıyor. Bakınız burada sadece mısır unu ve su var. Ustalıkla bir empanada unu açıyor. Çünkü bu Gökhan bu arada. Şili'deyiz. Şililerden kaçtık. Venezuelalı bir arkadaşın evine geldik. Şu anda empanada yapıyor bize. Evet, bakın top top yaptı. Önce empanadaları, şimdi açtı. Ama bayağı güzel bir teknikmiş bu. Biz ne yapabiliriz? Bu taraf buharda pişti. Ben buradan yiyeceğim tabii ki, sağlıklı olandan. Gökhan da tabii ki buradan yiyecek. Kızartılmış, yağda kızartılmış empanada bu tabakta. Burada da sosumuz var. Sosumuz süt, avokado, maydanoz ve zeytinyağıyla yapılmış. Evet, kaşıkla arepanın üzerine içine koyuyoruz, yiyoruz. Çok lezzetli olmuş ayrıca. Bakar mısınız kıvama? Kıvama bakın, kıvama. Yoğurt gibi. Çok sağlıklıyız ya. Tadına bakıyorum. Şimdi sosu da üstüne koydum. Yine Bunda sarımsak da var. También. Sarımsak var. Ezgi ağzına alır almaz Evet, başlıyor. çünkü ben sigara inanmıyorum o içmiyorum yüzden. arkadaşlar. Gökhan sigara içiyor. Sigara içmediğim için hemen anlıyorum. Hemen anlıyor musun? Hemen. Daha dilin etrafında dönmedi. Neyse. Hala! Son günümüzde Santiago'nun dağlarına çıktık. Mahuida Parkı'ndayız. Güneş tam tepemizde. Saat öğlen 4. Buradaki bazı parklar 1'de kapanıyormuş. Çok şaşırdık. Şelaleye gidecektik, ne güzel. Bayağı bir hayal kırıklığı yarattı. Ama biz de dedik buluruz başka bir park. Bulduk bir park ama bu parkta pek bir şey yok. Burada Bütün aktiviteler de paralı değil, kapalı. paintball falan var. Yani sadece paintball var. Bir de swing var. Bir de swing varmış. O da 6 kişi binebiliyormuş. Tepede böyle dönme dolap gibi. Burada bir at çiftliği var. Rodeo'da yapılıyormuş. Güneş tepede çok yakıyor. Sanki ben de savaş muhabiri gibi konuşuyorum ya. Enerjisi olmayan. Yok, enerjim yok. Çok güzel ya. Evet. Yalancı rodeo. Şili'de rodeo yapan ne arasın zaten ya? Şehirli insan rodeo mu yapacak? Ata Şili'de binmeyi her bilmiyor. bir şey var ya. Zaten burası yani bence her bir şeyin karışımı olmuş. Evet. Kültür yok Hiçbirisi de olmuş. yakışmamış. Hiçbirisi de yakışmamış. Hakir duruyor üzerinde. Yeşillik görmek güzel oldu. Uzun zamandır dağ tepe yolculuğu yapmıyorduk. İnsanlardan kaçmak güzel oldu. Özellikle yani böyle konuşmak istemem ama Şililerden kaçmak. Sırf Şililerden kaçalım diye evlere giriyoruz. İnsanlarla yüz göz olmayalım diye. Gözlemlediğimiz bazı şeyler var Şili hakkında. Mesela bir tanesi, yanaktan 2 kere öpüşür ya Türkler. Mesela bunlarla 2 kez öpüştüğün zaman seni geyzayn diyorlar. Bir tane öpüşüyorlar. Evet. 2 tane öpüşünce böyle damgayı yiyorsunuz. Aha. Öteki tarafta Tık tık. tırnak işaretleri var. Yani şimdiye kadar Şili olup da bunu yapmayan görmedik yani. Konuşmaların arasında
şu işareti yapmaları. Artık sıkıldık bu Burada işaretten de. güzel insanlar da oldu. Mesela Evet. yarın bir arkadaşımız bize güneye gitmeyi teklif etti. Arabayla gidiyormuş. Anneannesinin evinde kalacağız 2 gün. Bizi de götürecek. Ne güzel yani. Evet evet. Aynı zamanda telefonumuz çalındı. Bir tane telefonumuz vardı. O da gitti. Çalındı. Bir ev arkadaşı bu telefonu verdi bize. Diğer ev arkadaşı da başka telefon verdi. 2 Evet. telefonumuz oldu. Evet. Güzel şeylerle de karşılaştık. Hemen öyle demeyelim ama genel olarak yani metroda, marketlerde, dışarıda, sokakta insanlar biraz soğuk geliyor ve ciddiyet. Pek yardımsever değiller. Evet, çok ciddiyetliler. Yani sokakta düşüp Ciddiler. bayılsanız böyle geri dönüp de bakacak bir millet değil. İkinci el Amerika gibi. Evet, öyle. Yani binalardan insanlarına kadar, yani eğitim sistemi full paralı. Eğitim sistemi, bütün üniversiteler paralı. Hastaneler, yani sağlık sistemi çok pahalı. O yüzden Peru'ya gidiyorlar hastaneye. Mesela meyvelerin, sebzelerin tadı yok bizce. Yani La Vega'ya da gittik, büyük market. Hani mevsimi değil diyorlar ama mevsim olmasa da hiçbir sebzenin tadını alamadım ben. Sebze yaptım, yemeği yaptım. Evet, yeşil fasulye, bezelye, evet. bunların hiçbirisinin tadı Fast tuzu food yoktu çok yani. fazla kullanıyorlar, besleniyorlar fast food ve dışarılarda yiyorlar. Dışarıda yemek çok pahalı. Hani öyle sokak yemeği falan da yok. Mesela arkadaşımız bize bugün Venezuela empanadası yaptığında bayağı dibine düştük. Çok güzeldi. Çok özlemişiz. Yani Bolivya'da, Peru'da sokak yemeği bulabiliyorduk uygun fiyata. Burada sokak yemekleri bile Türk lirası olarak 120 liradan başlıyor. Evet, restoranda satılıyor. 6000 böyle. pesodan başlıyor. Daha çok. Yolda meyve zannettik biz bunları. Ama bu meyve mi dedim, bir patlattım meyve içini yiyeyim diye. Sonra paintball topu çıktı. Biz paintball arazisindeymişiz meğersek. Baksana. Ayakkabımızı boyayalım bununla. Şu hale bak. Daha güzel oldu. Daha güzel olmuştu. Sonra kuruyunca çirkinleşti. Paintball toplarını şuraya fırlatacağım. İşleyip işlemediğini, çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Abi milletin paintball sahasına girmişiz ya. Şimdi bununla Ezgi'yi korkutacağım. Yılanmış gibi gösterip bakalım neler yaşayacak. Çok korkuyor yılanlardan. Ezgi, yılan ölüsü ister misin? Evet, nerede? Ay, Gökhan. Beklediğim tepki gelmedi.